Doğrudan 90. dakikadaki penaltı noktasına gidin. Tüm bir ulusun nefesini tuttuğu o ana odaklanın. Stadyumun devasa uğultusunun yerini derin, yutkunması zor bir sessizliğe bıraktığı o saniye. Sahadaki oyuncu topu eline aldığında parmakları titremiyor. Sadece ona bakın. Yüzünde panik yok, acele yok. Tribünlerin uzak bir köşesinde bu anı izleyen bir anne var. Bir başka köşede ise yıllar önce aynı oyunu oynamış ama oyunun ondan aldıklarını asla geri kazanamamış bir baba duruyor. Oğlu şimdi koca bir ülkenin umudunu, öfkesini ve hayallerini o beyaz noktanın üzerindeki tek bir vuruşta taşıyor. Siz bu anın iç yüzüne doğrudan tanıklık eden bir gözlemcisiniz. Odaklandığımız nokta yalnızca bir futbolcunun kariyer istatistiklerini alt alta sıralamak değil. Hedefimiz iki ülke, iki kimlik, kendi yolunu çizen bir insanın hayatını okumaktır. Kararlarının bedelini sonuna kadar ödeyen ve sürekli kendini yeniden icat eden bir insan. Bir hayat, bir kitap, Hakan Çalhanoğlu. O penaltı noktasındaki ürkütücü dinginliği anlamak için o topun başına gelene kadar geçilen yollara bakmak zorundayız. O fotoğrafı topa vurulmadan hemen önce dondurun. Doğmadığı bir ülkede, kolunda kaptanlık pazubendiyle o noktanın başında duran kişinin hikayesi çok daha gerilerde başlıyor. Tamamen farklı bir sosyolojik iklimde. 8 Şubat 1994, Mannheim, Almanya. Hüseyin ve Naime Çalhanoğlu'nun göç hikayesinin tam ortasına doğan bir çocuk. Bayburt'un Konursu köyünden Almanya'nın sanayi bölgelerine uzanan bir hat bu. Bayburt, sert kışların, kuşaktan kuşağa aktarılan uzun hafızaların coğrafyasıdır. Konursu ise bırakıp gitseniz bile ailenizin sizinle birlikte taşıdığı o kültürel temel. Üstündeki toprak değişse de altındaki kötüğü asla gevşemeyen bir temel. Almanya'da büyüyen bir göçmen çocuğu için bu köy bir harita konumu olmaktan ziyade büyükannelerin anlattığı masallar, sofradaki yemeklerdir. Gündelik hayat Mannheim'ın soğuk sokaklarında akarken bile gerçek evin ufkun ötesinde bir yerlerde olduğu hissi. Bir çocuğun evde ve sokakta iki farklı kültürü aynı anda yaşamasını, iki farklı enstrümanı kusursuz bir uyumla çalmaya öğrenmeye benzetmek mümkün. İçeride kapalı kapılar ardında Türkçe konuşuluyor, memleketin korunaklı kuralları işliyor. Kapıdan dışarı adım atıldığında ise Almanca başlıyor. Alman disiplini ve sokakların acımasız rekabeti devreye giriyor. Bu iki enstrümanı birbirine karıştırmadan her ikisinin de hakkını vererek icra etmek devasa bir zihinsel kapasite gerektirir. Hüseyin Çalhanoğlu, ulaşılamamış kendi futbol hayalini toprağa gömmek yerine onu oğullarına devrediyor. Hakan'a ve kardeşi Muhammed'e. O dönem o sokaklarda öğrenilen futbol doğru dürüst olmayan toplarla oynanıyor, sert beton zeminlerde. Kendilerinden yaşça büyük ve fiziksel olarak çok daha güçlü çocuklara karşı verilen bir hayatta kalma mücadelesi haline alıyor. Göçmen ailelerin çocuklarına bırakabilecekleri en büyük miras sınırları çizilmiş bir coğrafya değildir. O miras evde yaşatılan hikayeler ve konuşulan dildir. Çalhanoğlu'nun aidiyet duygusu da pasaportlardan çok bu sessiz ama güçlü aktarımla şekilleniyor. Pek çok göçmen çocuğuna bir taraf seçmesi öğretilir. Onun sahip olduğu en büyük yeteneklerden biri, bu seçimi hiçbir zaman tam olarak yapmamış olmasıdır. İki kimliği de taşıyor. Bu iki kimlik arasındaki sürtüşme onu parçalamak yerine onu ileriye fırlatan bir motora dönüşüyor. Babası onu 7 yaş civarında yerel bir kulübe yazdırdığında, aile tüm hayatını bu potansiyelin etrafında kuruyor. Mannheim sokaklarındaki o beton zeminler, oyuncuya sürekli etrafını taramayı öğretir. Bir sonraki darbenin nereden geleceğini saniyeler öncesinden hesaplamanız gerekir. Topu ayağınızda çok tutarsanız fiziksel cezayı anında keserler. Hakan'ın bugünkü olağanüstü oyun vizyonunun, o geniş açı tarama yeteneğinin temelleri işte o sert zeminlerde atılıyor. Yetenekli bir çocuğun eğitilmiş bir atlete dönüşme süreci Karlsruher altyapısında hız kazanıyor. 15 yaşına geldiğinde gerçekleşen bu geçiş, profesyonel bir yola girmenin ilk gerçek adımı. 2013 yılında Almanya 3. Liginde yılın oyuncusu seçilmesi, bu yeteneğin artık gizlenemez hale geldiğinin somut kanıtı. Asıl tehlikeli dönüm noktası, başarılarla dolu bu sahnede değil. 2011 yılında henüz 17 yaşındayken arka planda sessizce kurulan bir tuzakta gizli.
Trabzonspor ile yapılan 100.000 euro karşılığında imzalanan ve ardından bir çekmeceye kalkan ön sözleşme. Genç yaşta parlayan yeteneğin, sporcuyu erkenden büyüterek yetişkinlerin dünyasındaki hukuk tuzaklarına çekmesi durumu, Aile için o gün bir can simidi gibi görünen bu meblağ aslında pimi çekilmiş ve yıllar sonra patlayacak bir el bombası. futbol endüstrisi, gençliğe veya iyi niyetle beslenen ailevi hırslara asla acımaz. Hukuksal mekanizma burada çok soğukkanlı işliyor. O yaşta yetişkinlerin yönlendirmesiyle atılan bir imza, çocuk büyüdü veya fikir değiştirdi diye geçerliliğini yitirmiyor. FIFA kurallarına göre, reşit olmayan bir oyuncunun gelecekteki transfer haklarını bağlayan bu tür ön sözleşmeler, oyuncunun mevcut kulübüyle kontratı devam ederken yapıldığında kural ihlali yaratır. Trabzonspor, oyuncunun yaşından ve Karluser'le olan bağından dolayı bu transferi o an resmi olarak tescil ettiremiyor. Belge, gelecekte kullanılmak üzere kasaya kilitleniyor. Sporcu her gün antrenman yapıp zirveye tırmanırken, o sözleşmenin saati bir dosya dolabında işlemeye devam ediyor. Rotası Trabzon yerine Hamburg'a döndüğünde hukukun ağır çarkları dönmeye başlıyor. Hamburg formasıyla Eintracht Braunschweig maçında oyuna sonradan girip 11 dakika içinde attığı o iki inanılmaz gol, ligde açık bir gövde gösterisiydi. Hamburg dönemi sadece saha içiyle değil, saha dışındaki sarsıntılarla da şekilleniyor. Büyük kulüplerin ilgisi arttıkça transfer söylentileri onu taraftarla karşı karşıya getiriyor. Arabasının vandalizme uğraması, Yeteneğinin kulüp odalarını aydınlatırken aldığı bireysel kararların o odaları nasıl şiddetle ikiye böldüğünün ilk işareti. futbol ekosistemi durağanlığı ve sadakati talep ederken o sürekli kendi sınırlarını aşacak hareketi seçiyor. Taraftar psikolojisi sahiplenme üzerine kuruludur. Oyuncuyu kulübün bir mülkü olarak görürler. Hamburg gibi krizler yaşayan bir kulüpte genç bir yıldızın ayrılık sinyalleri vermesi çaresizliği doğrudan öfkeye dönüştürür. Arabasının camlarının kırılması sıradan bir huliganizm değil, futbolun ne kadar mülkiyetçi ve yıkıcı bir bağ kurduğunu gösteren bir reaksiyon. Hakan, kariyerinin çok erken bir aşamasında sevginin ne kadar hızlı bir şekilde nefrete dönüşebileceğini o otoparkta öğreniyor. İlerleyen yıllarda kitlelerin öfkesine karşı geliştireceği bağışıklık sisteminin ilk aşısı bu. 2014 yılında yaklaşık 14,5 milyon euro karşılığında Bayer Leverkusen'e gerçekleşen transfer onu tam anlamıyla elit seviyeye taşıyor. Bu dönemde oyunun en ikonik parçası olan serbest vuruşları mükemmelleşiyor. Kalecilerin yörünge okumak üzerine aldıkları sinir bilimsel eğitim onun vuruşlarında boşa çıkıyor. 179 maç ve 40'a yakın gol. Top ayaktan bir açıyla çıkıyor, bambaşka bir açıyla ağlarla buluşuyor. Bu vuruş tekniğinin mekaniğini detaylandırmak, onun sahaya koyduğu zekayı anlamak için şart. Nasıl oluyor da top havadayken yerçekimi kurallarını ihlal ediyormuş gibi aniden yön değiştiriyor? Burada uyguladığı teknik ölü yaprak vuruşudur. Topa vururken ayağın iç üst kısmıyla, ayakkabının bağcık bölgesiyle topun tam sibop noktasına son derece sert bir temas sağlanır. Tamamen falsosuz bir temas. Asıl amaç topun kendi etrafında dönmesini engellemektir. Standart bir vuruşta top döndüğü için Magnus etkisi devreye girer. Top tahmin edilebilir bir kavis çizer. Ancak dönmeyen bir top yüksek hızla havayı yardığında havadaki asimetrik akımlar topun dikişlerine çarparak arkasında düzensiz bir türbülans alanı oluşturur. Kaleci topun ayaktan çıkış açısına bakarak beyninde bir süzülme noktası hesaplıyor. Aniden kitleyerek o dönme enerjisini tamamen sıfırlaması. Avrupa'nın en çok konuşulan, taktik tahtalarında en çok önlem alınan orta sahalarından biri haline gelmiş durumda. Her şey kusursuz bir ritimde ilerliyor. Tam o anda 2017 yılında İsviçre'deki o tozlu çekmece açılıyor. Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararı açıklanıyor. 2011'deki sözleşme ihlali nedeniyle verilen 4 aylık futboldan men cezası, Şampiyonlar Ligi sahnesi yok, milli maçlar yok. Sakatlık olmadan, oyuncunun fiziksel bir yetersizliği bulunmadan futboldan koparılması ağır bir durum. Tam crescendo'ya ulaşmış bir senfoninin ortasında orkestranın aniden zorunlu bir sessizliğe gömülmesine benziyor. Bu ceza FIFA'nın 17. maddesine dayanır. Sözleşmenin haklı bir neden olmaksızın ihlali durumunda uygulanan sportif yaptırımlar son derece ağırdır. O mahkeme kararının zamanlaması bir sporcu için zihinsel bir yıkım noktası.
Kariyer zirvesinde olduğu dönemde kağıt üzerindeki eski bir imza nedeniyle sahalardan silinmesi devasa bir travma. Haksızlığa uğradığını düşünen birinin doğal sığınağı o sistemi lanetlemektir. Kendini 17 yaşındaki naif halinin kurbanı ilan etmek, hukuku suçlamak en kolay çıkış yoludur. Çalhanoğlu bu noktada acılaşmayı reddediyor. O 4 aylık karanlığı bir son değil, aşılması gereken bir zihinsel test olarak kabul ediyor. 100.000 euroluk cezayı ödüyor, aylarca resmi sahalardan uzak kalıyor ama bedenini formda tutmaktan asla vazgeçmiyor. Sporcu psikolojisinde bu tür kesintiler genellikle oyuncunun ritmini kalıcı olarak bozar. Ancak o, mahkeme salonunun kariyerinde aşılmaz bir duvar değil, sadece geçilmesi gereken uzun bir tünel olduğunu ispatlıyor. Cezalı olduğu aylar boyunca uyguladığı antrenman programı, karakterinin gerçek dayanıklılık testidir. Ceza bittiğinde sahaya geri dönüşü, o zorunlu sessizliği zihinsel olarak daha da olgunlaşmak için kullandığını gösteriyor. Cezanın bittiği yıl 2017'de Milan'a geçişi, kariyerinde yepyeni bir kimlik inşasının başlangıcı. Kırmızı siyahlı formayla geçen inişli çıkışlı yıllar, takımın kendi genetiğini arayışıyla paralel ilerliyor. Zamanla takımın oyun kurucu merkezine dönüşüyor. 2021 yazına gelindiğinde ise sözleşme görüşmeleri tıkanıyor ve kariyerinin tartışmasız en büyük riskini alıyor. Şehrin diğer yakasına, aynı stadyumu paylaşan ezeli rakip Inter'e transfer oluyor. Sadece bir formayı çıkarıp diğerini giymekten bahsetmiyoruz. Şehrin yarısının ona tamamen sırtını dönmesine, sokaklarda adının ihanetle yan yana anılmasına neden olan bir karar. Milano gibi futbolun din statüsünde yaşandığı bir şehirde Milan'dan Inter'e doğrudan geçmek sosyal bir depremdir. Bu seviyedeki devasa nefret dalgası sporcu psikolojisinde iki farklı sonuç doğurur. Ya oyuncuyu içine kapatıp tamamen eritir, adımlarını ağırlaştırır, Ya da o nefreti bir kalkan gibi kullanıp sahada kendini ispat etme güdüsünü maksimize etmesini sağlar. Çalhanoğlu bu baskıyı bir yakıta dönüştürüyor. asıl mucizesi saha dışındaki savaşta değil, saha içindeki taktiksel devrimde yatıyor. Milan'da oynarken genellikle forvet arkasında oynayan, skora doğrudan katkı yapması beklenen bir profil izliyorduk. Inter'de ise Simone Inzaghi onu çok daha farklı, oyunun tüm geometrisini değiştiren bir role evriltiyor. Regista pozisyonuna. Regista, kelime anlamıyla yönetmen, klasik bir ön libero gibi sadece rakibi bozmakla ilgilenmiyor, Savunmanın hemen önünde konumlanan, takımın tüm pas trafiğini, oyunun hızını ve yönünü belirleyen o derin oyun kurucu rolü. bir 10 numaranın rakip ceza sahası etrafındaki o serbest ve tehlikeli alanları bırakması çok zor bir değişim. Takımın savunma kalkanının tam ortasına, oyunun en sıkışık bölgesine geçmesi inanılmaz bir egosal fedakarlıktır. Şan ve şöhreti, o jeneriklik frikik gollerini bir kenara bırakmayı gerektirir. Bu yeniden icat süreci, onu değerli kılan ofansif özellikleri arka plana atıp yepyeni bir sağ görüşü kazanmasını zorunlu kılıyor. 10 numara pozisyonundayken topu genellikle sırtınız kaleye dönük alırsınız, dar alanda yüzünüzü dönmeye ve kilit pası atmaya çalışırsınız. Regista olarak ise yüzünüz tamamen sağa dönüktür. Bütün satranç tahtasını görürsünüz ama arkanızda sürekli size basmaya gelen, nefes aldırmayan rakip orta sahalar vardır. Topu defanstan çıkarırken yapılan en ufak bir pas hatası doğrudan kalenizde tehlike yaratır. Inzaghi, Çalhanoğlu'nun olağanüstü pas isabet oranını, sahanın diğer ucuna attığı o uzun metrajlı diagonal pas yeteneğini bu yüksek riskli bölgeye yerleştirdi. Topsuz alanda stoperlerin arasına girmeyi, pas kanallarını kapatmayı, o kirli ve fiziksel işleri üstlenmeyi öğrendi. Dünyanın en soğukkanlı penaltıcılarından birine dönüşmesi de tam olarak bu döneme rastlıyor. Stadyumun koca bir uğultuyla üzerine çöktüğü anlarda topun başına geçtiğinde sergilediği o ürkütücü kayıtsızlık hissi, Aslında arka planda işleyen mutlak bir kontrol mekanizmasının eseri. Penaltı vuruşu fiziksel bir eylemden çok, kaleciyle girilen psikolojik bir satrançtır. regista pozisyonunda baskı altında doğru kararı vermenin getirdiği bir zihinsel berraklık var. Nabzını kontrol etmeyi o savunma önündeki ateş çemberinde öğreniyor. Vuruş anına kadar kalecinin ağırlık merkezini okumak, son salisede köşeyi seçmek.
Şehrin yarısının ihanet olarak adlandırdığı o transfer, sahanın içinde onun en olgun versiyonunu ortaya çıkarıyor. İtalya Kupası ve Süper Kupa zaferlerinde takımın temposunu belirleyen o beyin olması bunun kanıtı. Avrupa serüveninin ortasında doğduğu Almanya yerine ebeveynlerinin ana vatanı olan Türkiye'yi seçmesi de karakterini tanımlayan devasa bir eşik. 2013'teki ilk milli maçtan turnuva çeyrek finaline uzanan o süreçte kolundaki pazubent giderek daha fazla ağırlık kazanıyor. Bir göçmen çocuğunun milyonlarca insanın umudunu ve yıkıcı olabilen öfkesini sırtlanması olağanüstü bir sosyolojik yüktür. Kaptanlık pazubendi sadece taktiksel bir liderlik aracı değil, koca bir ülkenin duygusal çalkantılarını emen bir sünger olma zorunluluğu getiriyor. Almanya milli takımını seçmek, makine gibi işleyen bir yapının parçası olmak demekti. Kariyeri çok daha korunaklı ilerleyebilirdi. Türkiye'yi seçmek ise her maçta olağanüstü duygusal dalgalanmaların yaşandığı bir kaosun merkezine kendi isteğiyle adım atmaktır. Kimlik, bir hükümetin bastığı pasaport kağıdı değil, insanın her gün sahaya çıkarken tekrar tekrar yaptığı o ağır seçimdir. Milyonların umudunu sırtlanmak bir sporcunun zihinsel enerjisini sömüren bir süreç. Bu kadar büyük bir basıncın altında ezilmemesinin sırrı saha dışındaki o izole yaşamında gizli kalıyor. 2017'de Sinem Gündoğdu ile evliliği, kızı Lia'nın doğumu, çocukluğundan beri elinden bırakmadığı gitarı, Kameraların görmediği arka plandaki aile dayanışması, fırtınanın ulaşamadığı bir sığınak. 80 bin kişinin doldurduğu her stadyum bir performans alanıdır. İnsan zihni sürekli performans halinde kalarak sağlığını koruyamaz. Futbol tarihinde erken tükenen yıldızların eksikliği, sadece kendi olabilecekleri o güvenli odalarının bulunmamasıdır. Çalhanoğlu'nun sığınağı o sessiz yaşamıdır. Gitarın tellerine dokunmak, sadece bir eş ve baba olmak, o Bayburt köklerindeki basitliğe geri dönebilmek. O korunaklı liman, her hafta o korkunç baskıyı göğüsleyebilmenin tek ilacı. Dünyanın yargılarının giremediği o alan olmadan bu sürdürülebilirlik sağlanamaz. Zamanı 2026 yılına getirdiğimizde 32 yaşında Inter'in merkezindeki o sarsılmaz etkisini sürdüren bir figür görüyoruz. Yaşın getirdiği fiziksel bedeller kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor. Kas sakatlıkları onu dönem dönem sahalardan uzak tutuyor, bedeni yoğun maç temposunun faturasını kesiyor. Inter onun o eşsiz oyun görüşünü takımda tutmaya çalışıyor. Kitabın mürekkebi henüz kurumadı. O, Hamburg'un otoparkında arabası tekmelenirken, Lozan'daki mahkeme salonlarında kariyeri dondurulurken pes etmedi. İkiye bölünmüş Milano sokaklarında hain ilan edilirken kapağı kapatıp pes etmek yerine her seferinde ısrarla yeni bir sayfa açmayı başardı. Hayatlar tek bir dramatik kırılma anıyla değil, kalemi elden bırakmayı reddeden o sessiz, inatçı direnişle yazılır. O hiçbir kötü bölümün kitabın tamamını esir almasına izin vermedi. 17 yaşındaki bir sözleşme hatası onu bitirmedi, şehrin öfkesi onu bitirmedi, oyun karakterini baştan aşağı değiştirmesine gerektiren taktiksel sancılar onu bitirmedi. İnsanlar kariyeri için o son kapanış cümlesini yazmaya hazırlandığında, o hep o cümleden önce yeni bir meydan okuma inşa etti. Mannheim sokaklarından kopup gelen, kendini sürekli yıkarak yepyeni bir formata yeniden inşa eden bu zihni düşündüğünüzde, ortada cevaplanması gereken tek bir soru kalıyor. Bütün kariyeri boyunca sınırları aşarak, sürekli hareket ederek ve kendini yıkarak yeniden inşa eden bir zihin, günün birinde gidecek yeni bir şehir, giyilecek yeni bir forma kalmadığında, sadece olduğu yerde durup, geride bıraktığı mirasa bakmayı nasıl öğrenecektir?